Herkese merhabalar. Neşe'nin Tarif Adresi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Baştan sona yelek anlatımı ile yine karşınızdayım. Bu yelek modelinin nasıl yapıldığını baştan sona anlatmak istiyorum. Önce şöyle bakın, bir modelimi göstereyim size arkadaşlar. Evet. Önce şöyle bir ölçülerini vereyim. Önler 26 santim. Arka 50 santim arkadaşlar. Omuzdan şöyle boyu da 68 santim. Evet, bir önce videomda arkadaşlar şu kısmın lastik yapılışını ve yan başlangıcını anlatmıştım. Bunun linkini de videomun yorumlar kısmına bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Evet, bu güzel yeleğin anlatımını sizi bekletmeden hemen geçmek istiyorum. Şöyle ipimi tanıtayım. Alize Ankara Gold ile öreceğim. 62 numara ipim. 4 tane ipi ihtiyacımız var ve 2 numara tığ. Evet, hemen yapılışına geçelim. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyerek 13 zincir çekiyorum ve örgüme başlıyorum. Evet, toplamda 13 zincir çektim. Başını bir kere doluyorum. Şuradan 1 2 3 dördüncü araya batıp 2'de çıkıyorum. Başını tekrar bir kere doladım. Yanındaki zincirin arasına batıyorum. 2'de çıkıyorum. Bu şekilde toplamda 10 tane yapıyoruz. 2'de çıktığımız trabzanlar yapıyoruz. Evet, sayıyoruz. 2 4 6 8 ve 10. 10 tane olacak. 10 tane yaptım. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Şimdi birinci sıra, bak, hemen dibine batıyoruz ve sık iğnemizi yapıyoruz. Yanındaki, onun yanındaki her araya batıp sık iğne yapıyoruz bu sıramızda. Şu üst kısımları sayalım. Kayma olmasın. Toplamda 10 tane olması gerekiyor. On tane yaptım. 3 zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Başını bir kere doladım. Bu zincirimizin dibine değil, onun yanındaki araya batıp 2'de çıkıyorum. Bir sıra ikili trabzan, bir sıra sık iğne yapıyoruz. Ben 10 tane yaptım. Dilerseniz azaltıp çoğaltabilirsiniz. Sayılarımızda kayma olmasın diye mutlaka sayıyoruz.
2, 4, 6, 8, 10. Bir zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Hemen dibindeki zincirimin arasına batıp sık iğnemi yapıyorum. Evet, kenarda 3 zincir çekmiş olduğumuz araya da batıyoruz. Şu kısımları saydığımızda 2, 4, 6, 8, 10 tane olması gerekiyor. 3 zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Bakın, şu baştaki değil, onun yanındaki zincirin arasına batıyoruz. Başını bir kere doladım. Yanındaki araya battım. 2 de çıktım. Çok sıkı yapıyorsanız 3'te de çıkabilirsiniz. Ben bu kısımlarını şöyle 2'de çıkacağım. Şu yan taraflarını da arkadaşlar 3'te tamamlamayı düşünüyorum. 2'de de yapmayı düşündüm ama 2 bayağı bir kasar. Yani bu gayet iyi oldu. Evet. 10 tane de buraya yaptım. En sonuncusuna battım arasına. Toplam 10 tane oldu. Şimdi bunu şu kısımları sayarak 1, 2, 3 tane yaptım. Toplam 24 tane olacak. 24 tane yapıp geliyorum. En son yaptığımız sık iğne olmasın. Evet, şunları sayarak 1, 2, 3, 4 şeklinde sayarak 24 tane yaptım. Ve en son yaptığım yer 2'de çıktığım yer. Çünkü yön tarafı sıkı iğne yaparsak tersi oluyor. Tersine denk geliyor. O yüzden 2'de çıkmış olduğumuz yerde bırakıyoruz. Şöyle ölçüsünü de vereyim. 24 tane yaptığımız zaman 26 santim oluyor. 38-40 bedene uygun bu yeleğimiz. Sağ tarafını yapacağız. O yüzden önce şu kenarını yapacağız. Bunun için 3 zincir çekiyorum. Başını bir kere doluyorum. Şuradaki zincirimin arasına batıp 1, 2, 3'te çıkıyorum. Başını bir kere doladım. Şurada sık iğne olan yer var. Buraya da batıyorum. 1, 2, 3. Başını bir kere doladım. Sık iğnemin yanında şurada bir boşluk var. Oraya da battım. 3'te çıktım. Başını bir kere doladım. Buradaki zincirimin arasına batıyorum. 1, 2, 3'te çıkıyorum. Şimdi şurada yanında sık iğne yapılan yer var. Bir altta. Oraya da battım. 3'te çıktım. Başını doladım. Şuradaki boşluğa batıyorum. 1, 2, 3. 2, 4, 5, 6, 7. Şimdi şuraya 2 tane batacağım. 8. 9. Aynı yere tekrar battım. Ve başını aldım. Şuradaki sık iğneme battım. Toplamda 10 tane oldu. Evet, bu şekilde 10 tane yaptım. Şu 1, 2, 3 taneyi doldurmuş olduk. Şu kenarı için. Şimdi buradayız. 2 zincir çekiyorum. 1, 2. Başını 2 sefer doluyorum. Şuradaki sık iğne olan yere batıp
1 2 3 de çıkıyorum. Şimdi başını 2 sefer doluyorum. Hemen yanındaki şuradaki şu boşluğa batıp 1 2 3, evet, başını 2 sefer dolayıp 3'te çıktım. Bunun arasına aynı şekilde başını 2 sefer dolayıp batıyorum. Başını 2 sefer doluyorum yine aynı yere. Toplamda 6 tane bu şekilde olacak. Evet, şu kısmı yapıyoruz. Bunun içine 6 tane dolduruyorum. Baştakini saymıyoruz. 1 2 3 4. Şu sonuncuyu şuradan bir tel alayım çünkü bir çukurluk oluştu. Öyle olursa aradan ya da yandan alıp şuradaki çukurluğu kapatalım. Evet, baştakini saymıyoruz. 1 2 3 4 5, toplam 6 tane yapıyoruz. 6 tane olacak. 2 4 6. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 1 2 3. Buradaki sık iğne olan yer değil, yanındaki. Yani bir değil, ikinci araya, şuraya tepesine batıp başını almadan bunu buraya sabitledim. 3 zincir çektim. Başını 2 sefer doluyorum. Şu bir değil, ikinci araya battım. 1 2 3 de çıktım. Başını 2 sefer doluyorum. Aynı yere batıyorum. 2 2 2 şeklinde çıkıyorum. 3 seferde toplamda bunun içinde 6 tane dolduruyoruz. İki, 4, 5, 6. Başını 2 sefer doluyorum. Yanında bakın şurada bir boşluğumuz var. Buraya batıp bir önce ikisini, sonra ikisini, sonra ikisini çıkartıyorum. 2 zincir çekiyorum. Birincisini yaptık. 2 zincirimi çektim. Başını 2 sefer doluyorum. Bu ikinciye geçiyoruz şimdi. Şuradaki sık iğnemin olduğu yere batıyorum. 2 2 2 şeklinde çıkıyorum. Şurası, şu kısım ara oluyor. Şimdi buraya geçtik. Yanındaki hemen batıp 6 tane dolduruyoruz içine. Başını 2 sefer dolayıp hemen şu yanındaki çukura batıp 2 2 2 şeklinde çıkıyorum. Evet, şurada çok çukurluk oluşmasın diye şuradan bir tane bir tel alıyorum. Evet, bu araya da 6 tane dolduruyoruz. Baştakini saymıyoruz. Baştakiyle birlikte 7 tane olmuş olur çünkü. Evet, 2 4 6. Baştakini saymıyoruz. Şuradaki çubuğumuz çünkü. Şunlara çubuk olarak tanıtacağım. 3 zincir çekiyorum. Buradayız. Şu bir sık iğne olan yer değil, ikinci sık iğnenin tepesine batıp bunu buraya sabitledim. 3 zincir çekiyorum. Başını 2 sefer dolayıp şu birinci değil, ikinci olan sık iğne olan yere battım. 2 2 2 şeklinde çıkıp bunun içinde aynı şekilde tekrar 6 tane dolduruyoruz. Buradakilerin aynısını burada uyguluyoruz. Evet, ayrıntılı bir şekilde bu lastiğimi yaptıktan sonra da şu kısmının nasıl kurulduğunu anlatmıştım. Burada tabii şu yerler farklı olduğu için ona göre anlatıyorum. Kolaylık olsun. 2 4 5
6. Evet, 6 tane yaptım. Başını 2 sefer doladım. Şu yanındaki araya battım. 2 2 2 şeklinde çıktım. Şimdi 2 zincirimi çekiyorum. Başını 2 sefer dolayıp şuraya atlayıp şuradaki zincirimin sık iğne yaptığım yere araya battım ve 2 2 şeklinde 3'te çıktım. Evet, bu şekilde birinci ve ikinciyi yaptık. Şimdi üçüncüye geldik. Tekrar anlatmış oluyorum. Şuradaki başını 2 sefer dolayıp şu yanındaki araya batıyoruz ve buraya 6 tane dolduruyoruz. Evet, bu şekilde videom çok fazla uzamasın arkadaşlar. Buradakilerin aynısını aynı bu aralıklara dikkat ederek şuraya kadar bir yapıp geliyorum. Yani ikisini tekrar yaptım. İkisini de yapıp geliyorum. Evet, şu sonuncuyu da göstereyim. Evet, 6 tane yaptım. 3 zincirimi çekiyorum. Birinci değil ikinci araya battım. 3 zincir çekiyorum. Başını 2 sefer dolayıp birinci değil ikinci araya. En sonda bir tane kalması gerekiyor. Bir tane. Bunun içini de başını 2 sefer dolayıp 6 tane dolduruyorum. Evet, 24 tane yaparsak şu aralara da dikkat edersek bu şekilde sayımıza ulaşırız. 2 4 5 6. Başını 2 sefer doluyorum. Şu yanındaki boşluğu battım. Önce ikisini, sonra ikisini, sonra ikisini çıktım. Şimdi başını şöyle 2 zincir çekiyorum. Başını bir sefer doluyorum. Şuradaki araya şu zincirim başlamış olduğum yere battım. 1 2 3'te çıktım. Bir zincir çekiyorum ve bu şekilde birinci sıramızı tamamlamış olduk. Kurulumunu yaptık. Şöyle göstereyim. 1 2 3 4. Şimdi geriye dönüyoruz. Bir zincir çektim. Şuradaki araya 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2. Şu çubuk yapmış olduğumuz yerin üst tepe noktasına battım. Sık iğnemi yaptım. Şimdi burada 2 zincir çekiyorum. Bir tanesini atlayıp yanındakini şurada alttan arasından şuradan giriyorum ve buraya sık iğne yapıyorum. Bu ikiliyi buraya sabitlemiş oldum. Sonra yukarıda içine 6 tane dolduracağımız yer orası. Sonra yanındakileri de aynı şekilde aralarına girip sık iğne yapıyorum. Evet, buraya kadar geldim. 6 zincir çekiyorum. Şu orta kısımlar. Şimdi şu telin arasına bakın şu şekilde göstereyim tekrar. Bu 3 zincir çekip buraya battık. 3 zincir çekip şu yukarı battığımızın ilk baştakinin arasına başını almadan buradan aradan girip 5 tanesini bu şekilde sık iğne yapıyoruz. Beş tanesini yaptım. 2 tane kalacak. 2 zincir çekiyorum. Şu kısmı yapıyoruz. Yerimizi ayarlıyoruz. Yukarıda içini dolduracağız. Evet, 2 zincirimi çektim. Şu çubuk olan yer, şunlar çubuk olarak anlatacağım demiştim. Tepe noktasına batıyorum ve bunu buraya sabitleştirdim. Şu aralarda şu kısımları 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3.
buradakinin artık birinciyi yaptık. Şimdi ikinciye geldik. İkincide de ilk çubuğumuzun, yani şuradaki yaptıklarımızın aynısını yapıyoruz. İlk çubuğumuzun üstüne sık iğnemizi yaptık. 2 zincirimizi çekiyoruz. Şu birinciyi bırakıp ikincinin, yani şu ortada, bunu yaptığımızın yanında birinciyi bıraktım. İkinci aradan sık iğne yaptım. Sona kadar şöyle 5 tane oluyor bunlar. Evet, 5 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi şuradakini yine tekrarlıyoruz. 6 zincirimizi çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6. Evet, şimdi şurada 6 zincir yapmış olduğumuz yere geldik. Buraya araya girip sık iğnemi yapıp bunu buraya sabitledim. Şimdi bunun arasını da aynı şekilde 5 tanesine aralarına girip sık iğnemizi yapıyoruz. Eliniz alıştı mı çok kolay ve zevkli bir model. Bir taneyi bırakıyoruz. Evet, burada 2 tane kalacak. 2 zincirimi çektim. Birinci teli bırakıyorum. İkincinin, yani en sondakinin tepesine battım. Araya geldik yine. 3 tane sık iğne yaptım. Ve ikinciyi bu şekilde tamamladık. Şimdi üçüncüsüne geldik, şuraya. Bunun için de aynı şekilde aynı işlemleri yapıyoruz. Baştakinin üstüne, tepesine battım. 2 zincirimi çektim. Şu bir taneye atlayıp yanındaki araya battım. Onun yanındaki, pardon, 2 zincirimi çektim. Bir taneye atlayıp onun yanındaki araya battım. Bu şekilde 5 tanesinin arasına sık iğne yapmış oluyoruz. Evet, üçüncü olan modelimizi yaptık. Şimdi şuradayız. Burada da 6 zincirimizi çekiyoruz. Şuraya alttan, arasından şuradan giriyoruz ve buraya sık iğnemizi yapıyoruz. Evet, ikinciyi yaptım. Üçüncü, dördüncü ara ve beşinci. Sonra 2 zincir çekiyorum. Bir tane atlayıp yanındakinin üst noktasına, zincirimin arasına battım. Ve yanındaki şu boşluğa geldik. Şuradayız. 3 tane sık iğne yapıyorum. Evet. Evet, bak bu şekilde arkadaşlar 3 sefer tekrarlamış oluyoruz. 1 2 3.'yü tekrarladım. Evet, şimdi şu 4.'yü yapıp şuraya bir geleyim. Evet, en sonunda yaptım aynı şekilde. 2 zincir çektim. Bir tanesini atlayıp aralara battım. 6 zincir çektim. Buraya geldim. Zincirlerimin arasına battım. 2 zincir çektim. Şu en üsttekine, tepe noktasına battım. Şimdi şu tersten şu kenardayız. Burası için burayı da arkadaşlar 2 ya da 3 tane doldurabilirsiniz. Ben şöyle 2 tane doldurdum. Ve bu kenarısı için şu en baştakinin üstüne battım. Hepsinin arasına bu şekilde üst noktasına batıyoruz ve sık iğnemizi yapıyoruz. Evet, gayet kolay yapılan bir model, çabuk ilerliyor. Alıştığınız zaman çok güzel oluyor arkadaşlar. Evet, başa alarak videomu tekrar izleyebilirsiniz. Evet, şimdi sona geldik. Şu kısımları şöyle bir sayalım. 2 4 5 6 7 8 9 10 tane oldu. Burada 3 zincir çekiyorum. Çok fazla sıkmayalım. Geri döndüm. Bakın şu şekilde birinci sıramızı, altını ve arkadan 2 sıra şeklinde yapmış olduk. Evet, şimdi burada da bir kurulumunu göstereyim.
Arkada aynı göstermiş olduğum gibi yapılıyor tersten. Evet, bu yönü de göstereyim. Şu birinci, şurayı dibine değil onun yanındaki araya batıp 3'te çıkıyoruz. Toplamda 10 tanesini bu şekilde yapıyoruz. Çok fazla sıkmayalım. 1 2 3. Sonra şuraları gergin olur, sıkı olur arkadaşlar. O yüzden fazla sıkmadan yapalım. 1 2 3. Başını bir kere doladım. 1 2. Başını bir kere doladım. 1 2 3'te çıktım. Başını doladım. Mutlaka bu araları sayalım, eksiklik olmasın. Biraz bu iplerin sökülüşü zor oluyor. Ben iğne yardımıyla söküyorum. Daha rahat oluyor yanlışlık olursa. Olmaması için sayalım. 2 4 6 8 10. 10 tane yaptım. 2 zincirimi çektim. Evet. Şu birinciyi bir yapalım. Başını 2 sefer doluyorum. Şu alttan birinci şu çubuk yaptığımızın arasına şuradan alttan giriyorum. Şu şekilde tutarsak daha rahat olur. Buradan önce ikisini, sonra ikisini, sonra ikisini çıktım. Başını 2 sefer doluyorum. Şu arkada 2 zincir çekmiş olduğumuz yere battım. Önce ikisini, sonra ikisini, sonra ikisini çıktım. Yine başını 2 sefer doladım. Aynı 2 zincir çekmiş olduğum yere bu şekilde 6 tane dolduruyorum. Evet. Bu alt çubuğu saymıyoruz. Burası 2, 4, 6 tane olacak. Bu ikinciyi de yapmış olduk. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Ve şu 6 zincir çekmiş olduğumuz yer var. Şu orta boşluğuna batıp bunu buraya sıkı bir şekilde sabitleştiriyorum. Bu zincirleri çok gevşek yapmayalım. 3 zincirimi çektim. Başını 2 sefer doladım. Şimdi bu kısımda da şurada tepesinde şurası arkadaşlar 2 zincir çekmiş olduğumuz yer var. Buraya batıyoruz ve 2 2 2 şeklinde çıkıyoruz. Bunun da içine 6 defa aynı şekilde doldurmuş oluyoruz. Yani birinciyi yaptık şurayı. Şimdi ikincisini yapıyoruz. Karşılıklı olan yerini yapıyoruz. Sayalım. 2 4 6. Şimdi yaptım. Başını 2 sefer doluyorum. Şu alttaki çubuğumuzun şuradan şu taraftan aradan girip şöyle tutayım. Bunu buradan önce ikisini, sonra ikisini, sonra ikisini çıkıyorum. Yani şu kısım arkadaşlar şurası. Bakın şöyle göstereyim. Burayı yapmış olduk. Şimdi burada 2 zincir çekip bu kısma geçiyoruz. Şu bir tane daha şöyle göstereceğim size. Evet, 2 zincirimi çektim. Başını 2 sefer doladım. Buradakilerin aynısını yapıyoruz. Şurada bir altta çubuğumuzun şurada arasına girip şöyle tutuyorum. 2 2 2 şeklinde çıktım. Başını 2 sefer doladım. Şu arkada 2 zincir çekmiş olduğum yere battım. Şurası gibi. Yani şuradayız. Bunun içine de 6 tane dolduruyorum. İkili olarak 2 2 2 şeklinde 3'te çıkıyoruz. Baştakini saymıyoruz. 2 4 5 6 tane yaptım. Şimdi
Şu arayı yapacağız. Bunun için 3 zincir çekiyorum. Şuradaki araya batıp bunu buraya sabitleştiriyorum. Tekrar 3 zincirimi çektim. Başını 2 sefer doladım. Şuradaki 2 zincir olan yer. Şuraya yapıyoruz arkadaşlar. 2 zincir olan yere batıyorum. Yapmış olduğum. Bunun içine 6 tane dolduruyorum. Başını 2 sefer dolayıp 3'te çıkıyoruz. Evet, başını 2 sefer doladım. 2 4 5. Evet, 6 tane yaptım. Başını 2 sefer doladım. Şimdi şu alttaki çubuğumun arasına şuradan girip bunu buradan çıkıp 2 2 2 şeklinde bu kısmı da yaptım. 2 zincir çekiyorum. Başını 2 sefer dolayıp şu üçüncüsünün birinci şu alt kısımdaki baştaki çubuğumun arasına girip önce ikisini, sonra ikisini çıkıyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde 1 ve 2'yi yapmış oldum. Bakın gayet güzel oldu. Şöyle 2'yi yaptım. Şimdi buradaki işlemlerin aynısını bu ikisinde de uyguluyoruz. Evet, biraz başa alıp ya da şu kısma gelip yapabilirsiniz. Şöyle de anlatayım. Evet, şimdi bunu çubuğumuzu yaptık. Şurada arkada 2 zincir çektiğimiz yer var. Buraya 6 tane dolduracağım. Sonra 3 zincir çekip buraya batacağım. 3 zincir çekip şöyle tığımla göstereyim. Şu araya batacağım. 6 tane dolduracağım. Başını 2 sefer dolayıp sonra şuradaki çubuğumun arasına yapacağım. Başını 2 sefer dolayıp çıkacağım. 2 zincir çekip şu araya batacağım. Bu çubuğumu yapacağım. Sonra şuradaki 2 zincir olan yere de 6 tane doldurup 3 zincir çekip buraya 3 zincir çekip şuraya batıyorum ve şurayı kadar yapıp geliyorum. Şöyle ikisini de yaptım. Sonra geldim. 2 4 6 tane yaptım. Şimdi arkadaşlar şu sonuna unutmayalım. Başını 2 sefer dolayıp burada da şu alt çubuğumuzun arasına girip önce ikisini, sonra ikisini çıkıyoruz. Şu son kısım arkadaşlar, şurası. 2 zincir çekiyorum. Başını bir sefer dolayıp şurada altta zincir çekmiş olduğumuz, bakın şu en dip kısmına şuraya batıyorum. Burada 1 2 3'te çıkıyorum. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Şu altta terste yapmış olduğumuz işlemleri yapıyoruz. Baştakinin içine 2 tane dolduruyorum. 2 sık iğne. Sonra yanındaki şu çubuğumuzun üstündeki yere batıp sık iğne yapıyoruz. Sonra 2 zincir çekip bir tanesini atlayıp yanındakine battım. Bu şekilde 5 tane araya sık iğne yapıyoruz. Evet, örneğimiz bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Arkada şu an yaptığım gibi yapacağız. 3 4 5 6. Önde de önce göstermiş olduğum gibi bu 2 çekmiş olduğumuz yerleri dolduruyoruz. Evet. Buraya da aralarına batıp 6 zincirden sonra şurada 2 tane kalana kadar 5 tanesinin arasına sık iğne yapıyoruz. Şurada 2 tane kaldı. 2 zincir çekip şu bir taneye atlayıp yanındakinin üstüne battım. Evet, şimdi şu aralara geldik. Bu aralara 3 tane sık iğne yapıyoruz. Sonra yanındaki çubuğumun üst noktasına battım. 2 zincir çektim. Evet, bu ikincisine de gelmiş oldum arkadaşlar. Arkaya da bu şekilde devam ediyoruz. Evet, şöyle sona kadar buradaki yaptığım işlemin aynısını bir yapıp geliyorum. Evet, sona kadar yaptım. Bu sonda 2 tane buraya sık iğnemi yaptım.
Sonra şu 10 tane şu zincirlerim toplam 10 tane olması gerekiyor. En sonda şu alttaki şu araya battım. 10 tane oldu. 3 zincir çektim ve geri döndüm. Evet. Bu şekilde arkadaşlar 2 tanesini tamamladım. Şu ikisinin yapılışını tam olarak size anlattım. Başa alarak aynı şekilde yapıyorsunuz. Bu şekilde örmeye devam edeceğim. Bu birinci, bu ikinci, toplam 34 tane olacak. Yukarı doğru. Siz ister 35-36 yapabilirsiniz. Evet. Şu kısım toplam koltuk altından aşağıya kadar 48 santim oluyor. Şu iki yeri de saydım arkadaşlar. Şu kısım şöyle yakından göstereyim. Şuradan saydım ben. Evet, şu kısım 34. sıramız. 34. sıramıza kadar yapıp geliyorum. Aynı işlemi uyguluyoruz. Evet, 34 sıra tamamladım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde 34. sırama geldim. Burada bitirdim 34. sıramı. Sık iğnemi daha yapmadım. Şimdi sık iğne yapacağım sizinle birlikte. Evet, 34 sıra yaptım arkadaşlar. Bakın bu şekilde 34 sıramı tamamladım. En sonda tığlamamı yapmadım. Evet, burada ben şöyle 2 sıra 3'te çıktım. Burayı bir yapalım önce. Şöyle en son bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Burada şu araya 2 tane sık iğne yapıyoruz. Sonra şu en sonda olanın üzerine de sık iğne yapıp burada 2 zincir çekip buraya batıyorduk. Şu aralara batıyorduk. Bu kısımda şu 2 zincirimizi çekmeden yapalım arkadaşlar. Çekmeden şöyle her araya batalım. 2 zincir çekmiyoruz. Her araya battım. Sonra 6 zincir çekiyorum. Evet, bu tarafa geçip bunun da her arasına batacağım. 38-40 bedene uygun bir yelek bu arkadaşlar. Koltuk altında şöyle bir tane kesmiş oluyorum. Evet, buraya geldim. Bu en sonda da şuradaki en üst tepe noktasına batıyorum. Bundan sonrakileri de normal yaptığımız gibi bunun arasına 3 sık iğne, sonra yanındakinin üstüne batıyorum ve 2 zincir çekip bir tanesini atlayıp yanındaki araya batıyorum. Evet, burada bu şekilde aynı aşağıda göstermiş olduğum gibi tersten buraya kadar yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi sık iğneyi yaptım arkada. Ön tarafa geldim. 10 tane 3'te çıktım. Burada daha koltuk altımızı daha kesmedik. Sadece bir sık iğnesini yaptım. Burada yaka kesimine başlayacağım arkadaşlar. Bunda başlamamıştım ama bunda bir 2 sıra aşağıda başlamak istiyorum. Evet, 10 taneye yaptım. 2 zincirimi çekiyorum. Başını 2 sefer doluyorum. Şu alttaki çubuğumun arasından girip 2 2 2 şeklinde çıktım. Başını 2 sefer doluyorum. Şu arkada 2 zincir çekmiş olduğum yer var. Oraya batıyorum. Önce ikisini, sonra ikisini, sonra diğer ikisini çıkarttım. Yine aynı yere battım. Bir daha yapıyorum. Evet, burayı toplamda 6 tane dolduruyorduk. Şimdi yaka kesimine başladığımız için buraya 5 tane dolduracağız. 2 4 5. Sadece bu sıramızda
Bu bir tanesinde yapacağız bunu arkadaşlar. 2, 4, 5 tane doldurdum. 3 zincirimi çektim. Şimdi şuradaki araya batıyorum. Sonra tekrar 3 zincir çekiyorum. Başını 2 sefer dolayıp şurada 2 zincir çekmiş olduğumuz araya batıp burayı aynı diğer taraf gibi 5 tane dolduruyoruz. Aşağılarda 6 tane dolduruyorduk. Yaka kesimine başladığımız için bu bir tanesini bu şekilde azaltacağız, bitireceğiz buradan. 2, 4, evet, 5 tane yaptım. 2 sıra bu şekilde 5'te yapacağız arkadaşlar. Şimdi başını 2 sefer doluyorum. Şu alt çubuğa geçip arasından 2, 2, 2 şekline çıkıp 2 zincir çekiyorum. Başını 2 sefer dolayıp diğer tarafa geçiyorum. Evet. Bu şekilde yaka kesimine burada arkasından sık iğnemizi yaptıktan sonra 34. sıramız sık iğne yaptıktan sonra başa geldik. Burayı 5 tane doldurdum. Sonra buraya da 5 tane doldurdum. Buraları normal çubuğumuzu yaptıktan sonra 6 6 dolduracağız. Ve şuraya kadar yapıp geliyorum. Evet, bu kısımları yaptım. Şöyle sona geldim. Bir tanesini burada bıraktım arkadaşlar. 2 zincirimi çektim. Başını bir sefer dolduruyorum artık. Şurayı bu şekilde yapacağız. Şu en çubuğumuzun olduğu yere batıp 1, 2, 3'te çıkıyorum. Tekrar başına bir tane doluyorum. Yanındaki zincirin arasına. Burada şu zincirlerimizin arasına batıp 3'te çıkıyoruz. Bir, iki, üç. 1, 2, 3. Sonra şu dibinde var bir tane. Onu da yaptım. Evet, bu 6 zincir çekmiş olduğumuz yere de 6 tane dolduralım. İki, 3, 4, 5, 6. Buraya 6 tane doldurdum. Başını yine bir kere doluyorum. Şu dip kısmındakine batıp 1, 2, 3'te çıktım. Başını doladım bir tane. Bütün zincirlerimizin arasına batıp sona kadar gidiyoruz. Bir zincir çekiyorum. Şöyle koltuk altını bu şekilde yaptık. Şimdi bundan bir tane daha yapacağız. O yüzden bu sıramızı da her araya batıp sık iğne yapacağız. Sonra arkadaşlar bu kısımları da aynı şekilde sık iğnemizi yapıp şuraya geleyim. Evet, bu sıraya sık iğne yapıp dönüp şuraya geliyorum arkadaşlar. 10 tane buraya yaptım. 2 zincir çektim. Şu çubuğumu yaptım. Şimdi aşağıda yaka kesimi için normalde şurayı 6 tane dolduruyoruz. Bu sırada bir altta 5 doldurduk. Şimdi burada da 5 dolduracağız. Başını 2 sefer doladım. Buraya batıyorum. 2, 2, 2 şeklinde çıkıp toplam 5 tane olacak. 2 sıra 5 tane yapıyoruz. Üç, 4, 5. 3 zincir çekiyorum. Ortaya battım. Tekrar 3 zincir. Başını 2 sefer dolayıp şu 2 zincir çekili olan yere batıyorum. Karşılıklı tarafları 5 yapıyoruz. Burası da 5. 2 tane 5, 2 tane 4, 2 3, 2 2 şeklinde yaka kesimimizi yapıyoruz. 2 4
5. Başını 2 sefer doluyorum. Alttan çubuğun arasına girdim. 2 zincir çekip yandaki araya girdim. Evet, bu kısımlarda başını 2 sefer dolayıp bunun için arkadaşlar 6 tane dolduracağız. Evet, yine aynı bu şekilde devam ediyorum. Bu kısma gelince burayı da dolduracağım. Sık iğne yapıp geri döneceğim. Sonra şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Burada artık koltuk altı kesimimizi tamamlayacağız. Evet, buraya kadar tekrar yapıp geliyorum. Yine göstereyim arkadaşlar. Şu koltuk altına geldim. Aynı işlemi yaptım. Buraya 2 zincir çekip başını bir sefer dolayıp 3'te çıktım. Şimdi bu bütün araları batıp 3'te çıkacağım arkadaşlar. Dönüşte de sık iğnelerimi yapıp buraya kadar geleceğim. Evet, bu şekilde ikinci sıramı geçtim. Arkadan tersten sık iğnemi yaptım. Buradaki işlemlerimizin hepsi aynı. Başa geldim arkadaşlar. Böyle geri döndüm. Şuraya çubuğumu yaptım. Şimdi bu ikisinde 5 tane yapmıştık. 6 tane doldurduğumuz yere. Burada da 4 tane yapıyoruz. Başını 2 sefer dolayıp 6 zincir doldurduğumuz şu 2 zincir çekmiş olduğumuz yere 4 tane dolduruyoruz. İki, 4, 2, 3 zincir çekiyorum. Orta araya batıyorum. Bu zincirlerimizi çok fazla gevşek çekmeyelim. Sıkı olsun. Başın 2 sefer başına doladım. Evet, buradaki 2 zincir olan yere battım. Buraya da aynı şekilde 4 tane dolduruyorum. 2 2 2 şeklinde çıkıp yaka kesimimizi yapıyoruz burada. Bu örneğimizi burada kaybettireceğiz bir tanesini. 3 4. Evet. Başını 2 sefer doluyorum. Şu alt sıraya çubuğumu yapıyorum. İki zincir. 2 zincirimi de çektim. Evet, şuraya kadar aynı işlemleri yapıp buraları altı altı dolduruyoruz. Yapıp şuraya kadar yapıp geliyorum. Evet, bu sırayı da tamamladım. Evet, buralarda 4 tane yaptım arkadaşlar. Bu kısımlarda 6 6 şeklinde yaptım. Sonra geldim. Çubuğumu yaptım. Burada 2 zincir çekiyorum. Başını bir sefer dolayıp buradaki en üst zincirimin arasına batıp 3'te çıkıyorum. Tekrar başını dolayıp yanındakine batıyorum. Tekrar başını dolayıp yanındakine batıyorum. Evet, 3 tane yaptım. Burayı koltuk altı için bir zincir çekiyorum. Burayı koltuk altı için bu kadar bırakıyorum. Koltuk altında çok kasma oluyor bu sefer. İki taraf şöyle bir geniş olsun. Bir zincirimi çektim. Geri dönüyorum. Evet, burada en baştakine sık iğne yapıyoruz. Yanındakine sık iğne yapıyorum. Onun yanındakine ve ortada 2 tane sık iğne yapıyoruz. Ve şu çubuğumuzun tepe noktasına batıp 2 zincir çekip bir tanesini atlayıp araya batıyoruz. Aynı işlemleri, arkada yapılan işlemleri yapıyoruz arkadaşlar. Evet, şurayı da göstereyim. Tersten gittiğimiz zaman 4 tane yaptığım yerdeyim arkadaşlar. Burada da aynı şekilde aralara batıyoruz. Ama hani nasıl denk geliyorsa o şekilde. Mesela baştakine battım arasına. Buna battım, buna battım. Sonra burada 2 tane bırakıyoruz. 2 zincir çekip yanındakine batıyoruz. Aynı işlemler. Sadece şuradaki içlerini 5 tane yapıyorduk. O 3'e düşmüş oldu 4'te. Aynı şekilde böyle devam ediyoruz. Evet, buraya sık iğne yapıp geri döneceğim. Buraya da 4 tane dolduracağım.
Evet, 4 tane doldurduğum yere geldim. Evet, 5 yaptık. Burası da 5, burası 4. Evet, bu sıra içinde başını 2 sefer dolayıp arka kısma batıp bunun içine de 4 tane dolduruyoruz. Yani mantık aynı şekilde arkadaşlar. Beş, 2 tane 5, 2 tane 4, 2 tane 3, 2 tane 2 azaltıyoruz. Buradaki yapılan işlemler aynı. Burada da nasıl denk gelirse o araya dolduruyoruz. Evet, 2 sefer denedim. Ben bu şekilde yapmayı daha uygun gördüm. Evet, bu şekilde 6 6 6 6 dolduruyorum. Burası da 3. Buraya kadar yapıp geliyorum. Evet, şu sonunu da göstereyim arkadaşlar. Bu çubuk yapmayı unutmayalım. Şuradaki uzun çubuklarımızı yapmayı unutmayalım. Burada devam edeceğiz. Koltuk altından bu şekilde yukarı doğru burada gidecek. Sonra şurada 3 tane sık iğne bırakıyoruz. Bunların üzerinden şu şekilde devam edeceğiz. Bir zincir çekip geriye dönüyorum. En dibindekine, onun yanındakine ve onun yanındakine batıyorum. 2 tane de bu araya batıyorum ve şu çubuğumuzun üzerine de batıp 2 zincir çekip bir tanesini atlayıp yanındakinin arasından geçiyorum. Aynı şekilde bu sırayı da sık iğne yapıyoruz. Evet, 4 zincir çekmiş olduğumuz 4 tane doldurduğumuz yerin tersindeyiz arkadaşlar. 2 zincirimi çektim. Şu bir taneyi bırakıyorum. Yanındakine battım. Sonra onun yanındakine ve onun yanındaki toplam 3 tane sık iğne yapmış oluyoruz. 2 3 4 5 6 tane. Buraların bol olmasına bakmayın. Giydiğimiz zaman göğüs kısmına denk geldiği için şuraya yaka iğnesi taktığımız zaman buralarda açılır, daha güzel oluyor. Evet. Bu kısımda da şöyle araya batıyorum 3 tanesinin. Sonra burada 2 tane kalacak. Şu çok gevşek oldu. Evet, burada aynı şekilde 3 tanesini yaptım. 2 tane kaldı. 2 zincir çekiyorum. Bir tanesini atlayıp yanındakinin tepesine battım. Ortadayım. 2 tane de buraya yapıyorum ve yanındaki, evet, sık iğne yapacağım. Sonra bu kısımda da 3'te çıkıp şuraya geleyim. Evet, 5 5 yaptık. 4 4 yaptık. Şimdi artık 3 tane yapacağız. Bu sıra ve üst tarafı da 3 3 yapacağız arkadaşlar. Arkada da ne kadar denk gelirse o kadar sık iğnemizi yapacağız. Yani burası gayet kolay. 3 tane yaptım. Evet, 3 zincirimi çektim. Buraya batıyorum. Ortaya battım. 3 zincirimi çektim. Başını 2 sefer doladım. Buraya da 3 tane dolduruyorum. Başını 2 sefer doluyorum. Alttan çubuğu yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Evet, şöyle bakalım. Evet. Evet, bu şekilde arkadaşlar sona kadar gidiyorum, dönüyorum. Evet, 3 tane yaptığımızın arkasında sık iğne sırasındayım. Sık iğneleri yaptım. Evet, buraya geldim. Burada 6 zincir çekiyorduk aşağılarda. Şimdi arkadaşlar buraya 4 zincir çektim ve bu tarafa geçiyorum. 2 tanesini yaptım sık iğnemi. 2 zincirimi çektim. Şu yanındakine batıyorum. 2 tane buraya da sık iğne yapıyorum.
Evet, bu aralarda hep 6 yapmıştım. 3'te artık bu kısmı biraz böyle daralsın şu kısım yakamız diye. Buraya da 6'ydı, 4 zincir çektim. Burada sık iğne yaparak ilerliyorum. Evet. Şuraya kadar yapıp geleyim. Evet, şöyle bir göstereyim. Bakın. Koltuk altı ve yaka kesimimizi buradan yapıyoruz. Bunu gitgide kaybedeceğiz. Şimdi bu sırada da şöyle 2 zincirimizi çekelim. 10 tane buraya doldurdum. Başını 2 sefer doluyorum. Şu çubuğu yapıyorum önce. Sonra başını 2 sefer doladım. Yine arkadaki şu 2 zincir çekmiş olduğumuz yere, şimdi burada 4 yaptık, burada 3 yaptık, buraya da 3 yapıyoruz. İki zincir yapıyoruz artık. Burada arkada 4 tane yaptığımız için burayı da 2'ye düşürdüm. 2 zincir çekip başını 2 sefer dolayıp buraya batıyorum. Bu kısmı da 3 tane yapıyoruz. Evet, 3 tane yaptım. Başını 2 sefer doluyorum. Şu çubukların olduğu yeri. Evet, bu sırada bu şekilde yaptım. Böyle devam edeceğim. Sonra sık iğne yapıp geriye döneceğim. Evet, şimdi sık iğne ile yaka kesimini yaptığımız yere geldim. Evet, burada battım. Şu çubuk dediğim yere battım. Üzerine 2 zincir çektim. Bir tanesini atlayıp yanındakinin arasına geçirdim. Yanındakine de yaptım. 3-4 zincir çekiyorum. Buraya, araya. Sonra yanındaki araya battım. Toplam 2 tanesini sık iğne yapmış olduk. 2 zincir çekip şu yanındaki değil, onun yanındaki şu çubuk olan yere battıktan sonra şu ortayı 2 tane doldurdum. Buraya da battım. Evet, şu kısmı sık iğne yapıp yaka kesiminin olduğu yere geldim arkadaşlar. Şimdi burada 2 tane 3'ü bitirdik. Artık şu çubuğu yaptıktan sonra başını 2 sefer dolayıp şu arka kısma batıyorum. 2-2 yapacağız artık. 1 2 2 zincir, ortaya batıyorum. 2 zincir, başını 2 sefer doluyorum. Buraya 2 tane dolduruyoruz. Başını 2 sefer dolayıp çubuğumuzu yapıyoruz. Evet, 2 tane de bu şekilde 2'de kesmiş olacağız. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Altta 2 tane yapmıştık. Bunun sık iğnesi için 2 zincir çektim. Şu bir tane teli bırakıyoruz. Yanındakinin arasından geçirip burada bir tane oluyor artık. 4 zincir çekiyorum. Bu diğer tarafa geldik. İlk bir tanesinin arasından geçirip 2 zincir çekiyorum ve şu çubuğumuzun olduğu yere bir tane arada bırakıyoruz. Üst noktasına battım. Sonra 2 tane sık iğne yapıyoruz. Evet, bu şekilde arkadaşlar, burası da. Evet, burayı da bu şekilde sık iğne yapıyoruz. 3 zincir geri dönüyorum. 1 2 3 de çıkıyorum. Evet, her araya batıp 3 de çıkıyoruz. 2 tane zincir çekiyorum. Başını 2 sefer doluyorum. Şu aradan geçiriyorum. 2 2 2 şeklinde çıktım. Başını 2 sefer doladım. Evet, burada 2 yapmışız. O zaman burada da 2 yapacağız. Aynı alttaki yaptıklarımızı buradan ve tersten yapacağız arkadaşlar. 2 tane yaptım. 2 zincir araya battım. 2
2 zincir, başını 2 sefer doladım. Şuradaki 2 zincir çektiğim yere battım. Evet, bir tane daha yapıyoruz içine. Başını 2 sefer doluyorum. Şu uzun çubuğumuzun arasından geçiriyoruz. 2 2 2 şeklinde çıkıyoruz ve 2 zincir çekiyoruz. Evet. Bu sırayı da bu şekilde tamamladım. Evet, bu şekilde devam ediyorum. Geriye dönüyorum. Evet, tersten de nasıl yaptığımı göstereyim bu sırada. Evet, ikinci ikimizi yapmıştık. Diğer tarafta arkadaşlar. Buraya 3 tane sık iğnemi yaptım. Şu çubuğumuzun üstüne batıyorum. 2 zincir çektim. Ortada bir tane bırakıyoruz. Onun yanındakini şöyle arasından battım. Sonra burada hiç bir şey yapmıyorum burada arkadaşlar. Direkt şu tarafa geçiyorum. Buraya battım. 2 zincirimi çektim. Arada bir tane kalıyor ve şuraya batıyorum. Evet, buraya da 2 tane sık iğne yapıyorum. Evet, buraya da yapıp geri geleyim bu kısma. Evet, şimdi dönüşteyiz arkadaşlar. Burada şu çubuğumu yaptım. Başını 2 sefer dolduruyorum. Şuraya bir tane yapıyoruz bu sefer. Başını 2 sefer dolduruyorum. Diğer araya da batıp burada bu şekilde birlerimizi yapıyoruz. Ortada birleştirmiş oluyoruz. Evet, buradaki çubuğumuzu da yapmak için başını 2 sefer doluyorum. Bunlar arkadaşlar ben öyle kafama göre böyle ayarladım. Siz de kendinize göre daha farklı fikirleriniz olursa o şekilde yapabilirsiniz. Evet, terse geldim arkadaşlar. Buraya da tarif edeyim. Şimdi şu kutu olan yeri 2 tane dolduruyoruz. Pardon, 3 tane. Bu kutu olan yere 3 tane sık iğnemi yaptım. Şu yanında çubuğumuz var. Bu çubuğumuzu yürüteceğimiz için bunu kaybetmeyelim. Bunu da üzerine yapalım. Sonra arkadaşlar burada şunu birazdan bunu kaybettireceğiz. Şu şekilde olacak. O yüzden bu ikisine değil şuradakine şöyle kaydırma yöntemi yapıyorum. Burada buraya da 2 tane sık iğne yapıyorum. Evet. Burayı da bu şekilde toparladım. Burada bir tane yapmış oldum. Burada 3 tane sık iğne, burada 2 sık iğne. Şöyle göstereyim ön taraftan nasıl olduğunu. Evet, burada böyle toplamış oldum. Şimdi birazdan da bunu iptal edip buraya geçeceğiz. Şunu şuradan yürüteceğiz arkadaşlar. Bu buradan bitireceğiz. Yani şöyle göstereyim. Bakın. Bu şekilde. Şunu şuradan bitireceğiz ve şu şekilde yukarı çıkacağız. Evet. Şurayı döneyim. Buraya geleyim. Evet, bu tarafını da anlatayım. Evet, bakın şuradaki ve şunlar şu şekilde geliyor. Ortada 2 tane bu şekilde oldu. Şimdi burada normalde 2 zincirimi çekmemiz lazım ama çekmiyoruz. Şöyle başına 2 sefer dolayıp şuradaki ilk baştaki çubuğumuzun arasından geçirip bunu burada 2 2 2 şeklinde çıkartıp tekrar başına 2 sefer doluyorum. Şimdi şuradaki çubuğumuzun arasına geçirip burayı da yaptık ve bu ikisini çıkartıyoruz. 2 zincir çekiyorum. Başını 2 sefer doladım. Şimdi şuradaki çubuğumuzun arasından geçiriyoruz. Önce ikisini, sonra ikisini, sonra diğer ikisini çıkartıyoruz. Başını 2 sefer dolayıp şu arkada 2 zincir çekmiş olduğum yere battım. Buraya 6 tane dolduracağım. Evet, şöyle dursun. Evet, bu sırada bu şekilde arkadaşlar oluyor. Sonra artık burada bu kısmı bitiriyoruz. Şuradakini devam ettireceğiz bu şekilde. Evet, tekrar ben şuraya kadar yapayım, geri geleyim. Evet, terse geldim arkadaşlar. Şu yapmış olduğum yere şu ilk aramıza bir tane batıyoruz. Sık iğne yapıyoruz.
Ve artık bu kısımda şuraya batıyorum arkadaşlar. Şöyle kaydırıyorum burada. Ve bu kısmı bu şekilde bitiriyorum. Sık iğneleri yaparak sona geliyorum. Üç zincir çekiyorum. Evet, burada sadece bir tane buraya battım. Bir diğer tarafa batıp kaydırma yöntemi yaptım arkadaşlar. Bu kısmı da bu şekilde bitirdim. Burada artık bu çubuğu kullanacağız. Bu artık bitti arkadaşlar. Örneğimizi de burada bitirdik. Evet, buraya 10 tane doldurdum. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Başını 2 sefer doladım. Buradaki, evet, şuraya arkadaşlar yine arasından, evet, şuradaki çubuğumuzu, bir tane tekli olan kalan çubuğumuzu arasından geçirip 2 2 2 şeklinde çıkıyoruz. Başını 2 sefer doluyorum ve alttaki, arka taraftaki arkadaşlar 2 zincir çekmiş olduğum yere batıp buraya artık 6 tane dolduruyorum. Üç zincir çekiyorum ortaya. Evet, şöyle bir bakalım. Evet, koltuk altı ve yaka. Evet, şu kısımları fazla şöyle şey yapmayalım. Şimdi arkadaşlar bu şekilde örgümüze devam edeceğiz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17 yapmışım. 17 sıra ya da 18, biraz daha şöyle şu kısım biraz daha aşağıda kalsın istiyorsanız 18 sıra yapın arkadaşlar. 17-18 sıra yapıp örgümüzü tamamlıyoruz. Bir tarafını, sağ tarafını arkadaşlar. Evet, yeleğimin sağ tarafını tamamladım. Şöyle size göstereyim. Bu şekilde koltuk altını yaptık. Omuzlara kadar da şurada şunları sayıyoruz. 17 sıra yaptım. Bir tane modelimizi de şuradan kestik. Kestikten sonra düz bir şekilde devam ettim. Evet, bu şekilde sağ tarafının anlatımı bitti. Birinci bölümde arkadaşlar. İnşallah hayırlısıyla ikinci bölümde de sol tarafının baştan kurulumunu ve koltuk altı yaka kesimini anlatmak istiyorum. Evet, diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.